Nicht wirklich. He has a very famous Flemish primitive baker, 15th century. Herkese Brüksel'deki bir parktan merhaba. Ahmet bir etkinliğe katılacağı için Brüksel'e geldik dün akşam. Bugün sabah kruvasanlarımızı yedikten sonra onu etkinliğin olacağı yere bıraktık. Ben de o etkinlikteyken şehri gezeceğim. Ahmet'ten ayrıldıktan sonra bu parka gelirken geçtiğim yerlerde çok fazla Avrupa Birliği binası vardı. Yüksek ve cam binalar, takım elbiseli insanlar. Bana böyle Ankara bakanlıklar tarafını hatırlattı biraz. Bunu da sık sık yapıyoruz bir yere gidince. Burası buranın İstiklaliymiş, Kadıköy'üymüş, Karaköy'müş ama eski Karaköy'üymüş falan. Brüksel Parkı'ndan geçerek sarayı görmek istiyordum. Saray yazın ücretsiz bir şekilde ziyarete açıkmış. Şu an kapalı ama en azından dışarıdan binayı görürüm diyordum. Ama restorasyondaymış, göremedim. Oradan sonra bir müzeye gitmeyi planlıyordum. Ama hava meteorolojinin tahmininden daha güzel çıktı. O yüzden bugünü biraz daha sokaklarda yürümeye ayırmaya karar verdim. Bozarsa müzeye gideceğim. Şimdi etrafı altınlarla süslü binaların olduğu bir meydandayım. Çok da fazla tabii turist var etrafta. Oldukça kalabalık. Küçücük bir çiş yapan çocuk heykeli var. Bir sürü hediyelik eşyaya basmışlar. Önde çok kalabalık. Olayını anlamadım. Ahmet'in etkinliği bitti ve buluştuk. Onu da bu güzel meydana getirdim. Çok öğrendim ben sen yokken, o yüzden getirdim diyorum. Etkinlikte şekeri düşmüş. Waffle gömüyor şimdi. Ahmet bize bir Belçika restoranı seçti. Geleneksel Belçika yemekleri yapan bir yere götüreceğim seni dedi. Aşçılar Türk çıktı ama. Güzel bir yerde de. Mesela midye aldık Belçika usulü. Bence Türkiye'deki midye dolma daha güzel. Onlar da diyor mudur? Yani sen şöyle söyle. Midyeler bayağı güzeldi aslında. O midyelerden midye dolma yapsa harika olurdu. Ya evet. Ya çok güzel ya. Gözümüzü binalardan alamıyoruz çünkü Brüj'deyiz. Burada 1,5 günümüz var. Dolu dolu geçirmeye çalışacağız. Şu an meydanda başlıyoruz. Brüj gezimize değil mi? Biraz önce Çan Kulesi'ne çıktık. 800 yıllık bir kuleymiş ve sanırım dünyadaki en uzun ikinci tuğla kule. 83 metre yükseklikte ve 800 yıllık bir kule. Hala aktif. Üzerinde kaç tane çan vardı? Yaklaşık 47 tane çan var. Bu çanlar farklı kombinasyonlarda çalıyor. Bu çanları da kontrol eden aslında 9 tonluk bir bronz var. 2 metrede. Duyuyor musun? Arkadan duyuluyordur belki. 2 metre silindir var. Silindirik melodiyi tutan bir yapı var. Bu yapı her 15 dakikada sürekli farklı melodi çalıyormuş, biliyor musun? Ha. Evet. Bu kule buraya 13. yüzyılda dikilmeye başlanmış. Bu Brüj'ün ne kadar işte varlıklı ve özgür bir şehir olduğunu temsil ediyormuş aynı zamanda. Tamam. Daha devam edeyim mi? Yeter. Şu an galiba... Tamam, yukarı çıktığınız zaman panoramik olarak çok güzel bir Brüj manzarası görüyorsunuz. Tabii 15 dakikada bir çanlar çaldığı için çok korkacaksınız. Çan uzaktan güzel duyuluyor. İçindeyken başta korkutucu, sonra da artık bitsin bu çan diye. Bir de galiba saat başına daha uzun çalıyor ya. Olabilir. Çünkü biz saat başındakinde tam denk geldik. Evet. Fenaydı. Ya şu an bu çanlar turistik amaçla çalıyormuş tabii ama Orta Çağ'da farklı anlamları varmış, farklı melodilerin. İşte yangın çıktı, savaş var, önemli bir şey oldu. Hatta yani mesai başladı, öğlen yemeği vakti ve mesai bitti ve şehri kilitliyoruz şeklinde. Yangında falan böyle eğlenceli melodi çalmıyordur herhalde, değil mi? Yok, yangına bastık ya, başka bir şey çalıyordu. Bence onların hepsi güzeldi. Ona yangın demezdim yani, panik olmazdı. Giriş 15 euro. Birkaç tane müzeyle beraber bir bilet vardı. 33 euro. 72 saatlik bir kart. Biz o kadar kalmayacağımız için o karttan almadık. Ama yukarıda manzara güzel. Peki değdi mi? Değdi. Ahmet'e kadar merdiven çıktık. Waffle hak etmişizdir dedi. Ama bu çilekli, muzlu, başka soslu olan şeyler turistler için çıkarmışlar. Orijinalinde hiçbir şeysiz yiyorlarmış. O
O kadar da hiçbir şeysiz olmasın deyip çikolatalı aldık. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? İnternette yorumlarda ana yerleri görmek için bir gün yeterli diyorlar aslında. Brüksel'den de 1 saat olduğu için bazı insanlar günübirlik turla geliyorlarmış. Öyle de yapılabilir ama gece kalınca şöyle bir güzelliği oluyor. Akşam 6-7'den sonra kimse kalmıyor. Yani çok az insan oluyor günübirlik gelenler döndüğü için. Sabah da yine onlar gelene kadar 1 saat 10-11'e kadar boş oluyor. Böylece işte daha rahat daha boş halini de gördük, gezdik. Evet. Kanal turunu bugün hava daha güzel olacağı için bugüne bırakmıştık ama bugün hem tabii hava güzel olduğu için, cumartesi olduğu için çok kalabalıktı. Neyse ki sıra beklediğimiz yerin manzarası çok güzeldi. Bir 25-30 dakika sıra bekledik. Bütün iskelelerde fiyat aynı, hepsinde 12 euroydu. O yüzden nerede sıra daha azsa orada bekledik aslında. Özel bir tercihimiz olmadı. Sonra burada şey hissettim ben. Ne kadar az dil konuştuğumuzu. Nereye girsek neyce konuşuyorsunuz diye soruyorlar. Ve böyle garsonlar bizimle İngilizce konuşuyor. Başka masada Flemenkçe, öbürüyle Fransızca, öbürüyle Almanca. Turda da öyle oldu, bot turunda. Adam sordu kim hangi dili konuşuyor. Herkes el kaldırdı. 4 tane dilde tanıttı etrafı. En de basit de İngilizceyi geçti. Yani diyor ki burası da bilmem ne kilisesi. Ama Fransızcasında onun hikayesini anlatıyor falan. Anlamıyoruz. Böyle biraz kendimi cahil hissettim. Başka dilleri anlamadığım için. Yani bot tur kanaldan görmek güzeldi. Ama çok bilgilendirici değildi. Bir de bot da bayağı kalabalıktı falan. Meh yani. Sonra asıl nereye gittik? Çikolata Müzesi. Evet. Çikolata Tarihi Müzesi'ydi galiba. Yine hakkını veren bir etkinlik oldu. Onun girişi de 13 euroydu. Çikolatanın tarihinden bahsediyor. Tabii ki kakao hala yetiştiği yer ve en başta da yetiştiği yer Amazon ormanları civarı. Güney Amerika. Güney Amerika'da. Ne diyordu tatlım? Milattan önce 3000'lerden Azteklerin, kalma. Ya evet. Kendi hükümdarlıkları zamanında bile tükettiklerini söylüyordu. Demek ki çok eski ama tabii ki şu anki halinde değildi. Aslında evet. 19. yüzyıldan sonra sütle karıştırıp soğutma teknikleri uyguladığı zaman çikolata formunu alıyor sanırım. Ondan önce sıvı olarak içiyorlarmış yani. Sıcak çikolata içiyorlarmış aslında. Aztekler evet sıcak içiyorlar ama şekersiz ve sütsüz. Ve onlar karabiber ya da normal biber öyle şeyler katıyorlar. Sonra İspanyollar Güney Amerika'ya gittiklerinde kakaoyu öğreniyorlar. Ama İspanyollar şekeri de biliyor. Kakao onlara acı geldiği için onlar şeker de koyuyor içine ve Avrupa'da daha çok tüketilen, yani daha sevilen, daha tatlı baharatları koyuyorlar. Biber yerine vanilya, tarçın. Kendi karışımlarını yapıyorlar işte herkes. Galiba 1500-1600'lerde Avrupa'ya geliyor kakao ama çok lüks bir şey yani çok uzaktan geldiği için kraliyet ailelerinin tükettiği bir madde. 1800'lerin sonuna kadar da kitle üretimine geçilmiyor yani halka inmesi herhalde 1900'lerin başını buluyor. Evet. O kadar çok işlemden geçmesi, o kadar eski olması ben aslında şaşırdım müzede o kadar bilgi görünce. Ondan sonra aynı zamanda yiyebileceğiniz kadar yiyebilirsiniz diyorlardı çikolatalardan. Cebe doldurmak yasak. Gerçekten öyle. Evet. Hani daha gençken gelsek bayağı bir öğünü çikolatayla geçirdik herhalde. Bayağı yerdik de sadece tadına baktık. Kalori almıyoruz. Çok güzeldi. Yani çikolata yani zaten sade çikolata yiyorsun da o bile bence oldukça kaliteli, yani güzel bir çikolata. Evet. Sırada beyaz çikolata da ben beyaz çikolatayı beyaz çikolata diyorlar ama aslında içerisinde çikolatayla ilişkili bir şey olmadığını biliyordum. Yanlış biliyormuşum. Beyaz çikolatanın orijinalinde çikolatanın yağı kullanılıyormuş değil mi? Kakaonun yağı kullanılıyor. Pardon, kakaonun yağı kullanılıyormuş. Evet. O özütü olmuyor içinde ama yağı oluyor. Kakao yağı, süt tozu, şeker. Ayrıca orada belli zamanlarda fındık dolgulu çikolatanın nasıl yapıldığını gösteren bir atölye de yapıyorlar. Değil mi? Çok keyifliydi. Evet. Sonra onu da veriyorlar. Ondan da yiyorsun. Çok keyifliydi. Çikolata sevenlere çok önereceğimiz bir yer oldu. Onun dışında hani bira müzesi falan da var da biz birkaç akşam bira içtik. Normalde çok bira içmiyoruz. Bize yetti. Ama birayı sevenler için tabii çok fazla çeşit var burada.
sayfa sayfa bira menüsü var. Çok da anlamadığımız için garsona favorilerini sormak suretiyle birkaç tane denedik. Ya gerçekten gençken biraz daha farklı ya. Yani gençken dediğim aslında bence çok yaşımız ileri değil de 20'lerin başında Evet. bu tarz şeylere çok daha açık oluyorsun ya. Ya o zaman gelinse gerçekten çok fantastik Evet, evet. bir gezi olabilir burada. Ama yine de bence eğlenceliydi, keyifliydi. Ya şey çok güzel. Sen ne diyordun dün? Brüj'ün hem bu kadar güzel hem de bu kadar turistik olma sebebi aslında binaların çoğunu 1600'ler civarında yapılmış. Ve 1600 değil ya. Tamam doğru 1600. Yani 13. yüzyıldan itibaren şehir kurulmaya başlanıyor. Ondan sonra işte Fransız ve Alman çok zengin bazı ailelerin buraya yatırım yapmasıyla popülerleşiyor ama çok güzel bir terminoloji vardı şeyde. Yani cümle vardı. Endüstri devriminin esintisi maalesef Brüj'ün üzerinden geçmemiş. o zaman maalesefmiş çünkü fakirleşmiş ama şu anda iyi ki dönmüş bir durumda bu. Çünkü bu sayede çok eski haliyle yani bu ortaçağ haliyle kalmış burası. Evet. Yani normalde endüstri devrimiyle birlikte tabii ki şehirler çok ciddi değişim geçiriyor. Binalar da bunlara dahil. Fabrikalar, yeni yapılan işçiler için yapılan evler derken. Burada hiçbir şey olmuyor yani. Hiçbir şekilde kimsenin umurunda olmuyormuş Evet. hatta yani. O yüzden de bir kalmış. set gibi ya. Bütün binalar birbiriyle uyum içinde. Herhalde bunu ayak uydurmak için bilmiyorum. Böyle atlı turlar da yapıyorlar. Ortaçağ havasını iyice hissettirmek için. Olabilir bilmiyorum biraz saçma. Brüj de bu arada bir kanalın içinde. Bu da insan yapımı bir kanal. Buradan geçen nehrin yatağını değiştirerek şehrin etrafına dolaşan bir kanal yapmışlar aslında. Biraz daha kuzey tarafına doğru gittik, yürüyüş yaptık. Orada da yel değirmenleri vardı. Dün akşam Brüj'den Brüksel'e döndük. Ahmet'in bu sabah erkenden başka bir etkinlik için Helsinki'ye uçması gerekiyordu. Onu havalimanı trenine bıraktıktan sonra ben de Gent'e geldim. Aslında 4-5 saatim var İngiltere trenine kadar. O yüzden Brüksel'de de gezebilirdim ama Brüksel'i açıkçası ilk günde çok beğenmedim. Ben de Belçika'ya kadar gelmişken bir şehir daha göreyim diye bugün günübirlik Gent'e geldim. Kanal turu yaptım az önce. 9,5 euroydu. 40 dakika sürüyor. Brüj'dekinden daha güzeldi. Burası Brüj kadar fotojenik olmasa da çünkü Brüj'e uğramayan endüstri devrimi Gent'e uğramış. Ama tur rehberi daha çok hikaye anlattı. Daha tatlı bir kadındı. Hoşuma gitti o yüzden. Hikayelerden bir tanesi, daha önce duymuştum aslında bunu ama unutmuşum. Biranın çıkış hikayesi aslında. Bu nehir oldukça pis olduğu için buradan su içenler hastalıktan ölüyormuş. Ve bunu dezenfekte etmek için alkol ve çeşitli baharatlarla karıştırarak Ortaçağ zamanında, o zamanlar bira diye adlandırılmasa da biranın temellerini atmış olmuşlar. Burası da şehrin kapılarından biri. Ama ben ne zaman şehir kapısı lafını duysam aklıma Ankara'nın kapıları geliyor. Yüksek vergilerden bunalan halkın yönetime karşı ayaklanması 1600'lerde ve bu adamın özür dilemek için getirildiğinde aslında özür dilemek yerine hareket çekiyor olması. Belki bu arkamdaki kaleye girerim diyordum. Sesli rehber oldukça eğlenceli bir şekilde anlatıyormuş tarihi. Ama hakkıyla gezmek için 2 saat kadar ayırmak gerekiyormuş. Benim de tam 2 saatim kaldı Gent tren istasyonuna geri dönmek için. Havada güzel olduğu için ben yine sokaklarda yürümeyi kültüre tercih ettim. Artık bir sonraki sefere belki Ahmet'le gelirsek beraber dinleriz o sesli guide'ları. Gent Brüj'den sonra şehir gibi kalıyor. Daha büyük ama güzelmiş bayağı. Tekrar gelmelik bir yermiş. Öğlenden sonra da daha kalabalık oldu ama yine de böyle tıklım tıkış hissettirmiyor. Caddeler daha geniş çünkü. Londra trenine bindim şimdi. Bu arada Londra Brüksel trenlerinde vardıktan sonraki 24 saat ya da dönüşe geçeceğiniz zaman dönmeden önceki 24 saat Belçika'nın herhangi bir yerinden Londra treninin kalkacağı yere ücretsiz gelebilirsiniz. Ülkeye hiç tren bileti almadan. 4 gün bir ülkeyi genellemek için çok kısa bir süre ama ilk izlenim olarak Belçika'yı İngiltere'den biraz daha pis yani çöp içinde buldum ama yine de Türkiye'ye göre iyi durumda söyleyebilirim. Onun dışında yine İngiltere'ye göre kafe restoran fiyatları biraz daha pahalı gibi geldi ya da belki bu pound'un
değer kaybetmesinin bize yansımasıdır. Onun dışında Bruges'i de Gent'i de beğendim. Tekrar gelinebilecek güzel bir ülke. Çikolatayla waffle'la da doyduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Detay bakıyorum aslında. Ne yapıyorsun? Detay bakıyorum. Fotoğraf çekerek detaylara mı bakıyorsun?